Herkese merhabalar. Bu videomuzda MPU 6050 ivme sensörü, jiroskop sensörü kullanarak iki tane servo motorumuzu çalıştıracağız. Bu devremizi hareketli robot kollarını hareket ettirmede, sağa sola el hareketi, öne arkaya el hareketi yaptırabileceğiniz robot kol tasarımlarında kullanabilirsiniz. Ya da aklınıza gelebilecek farklı projeleri bu devremizde tasarlayabilirsiniz. Ben devrenin nasıl yapılacağını size prototip olarak göstereceğim. Buna benzer devreler yapmak sizin hayal gücünüze bağlı diyebiliriz. Devrede kullanacağımız malzemelerimiz bir adet breadboard'umuz, bir adet Arduino'muz, bir adet MPU 6050 ivme ve giro sensörümüz, iki tane de servo motorumuz SG90 modelleri. İkisi de aynı servo motor. Birisi MG90 şeklinde geçiyor. Birisi de SG90 diye, ikisini de kullanabilirsiniz. Sensörümü alıyorum. Devre şemasını karşıma açıyorum. Devre şemasına göre devremi yapacağım. Sensörümü breadboard üzerinde şu şekilde yerleştiriyorum. Sensörün bağlantılarını yapalım. VCC artı bağlantısını breadboard'daki artı şeridine bağlıyorum. GND ucunu breadboard'un eksi şeridine bağlıyorum. Sensörün SCL pinini Arduino'da SCL pinine bağlıyorum. Sensörün SDA pinini Arduino'da SDA girişine bağlıyorum. Sensörün bağlantıları bu şekilde. Buradaki artı şeridimden Arduino'nun 5 voltuna bağlantımı yapayım. Eksi şeridinden de Arduino'nun GND'sine bağlantısını yapalım. Şimdi de servo motorlarının bağlantısını yapalım. Servo motorların şu şekilde uçları var. Buraya ben üçlü jumper takacağım. Şu şekilde jumper kablolarını servo motorun pinlerine bağlıyorum. Servo motorda kahverengi eksi, kırmızı artı, sarı uçta data ucu. Burada sarıya denk gelmiş. Buradaki sarı ucunu data olarak devre şemasına baktığım zaman soldaki servo motoru buna baz alacak olursam 10 numaralı pine bunu bu şekilde bağlıyorum. Servo motorun kırmızısı burada turuncuya denk gelmiş. Bunu Arduino'da artı şeridime, buradaki kırmızı da kahverengiye denk gelmiş. Bunu da eksi şeridine bağlıyorum. Birinci servo motorum burada hazır. Şu alt tarafına ben bir çift taraflı bant yapıştırmıştım daha önceden. O etkisini eğer koruyorsa şu şekilde breadboard'un üstüne doğru yapıştırayım bunu. Diğer servo motoru alıyorum. Diğer servo motorum için de yine üçlü jumper kablo kullanacağım. Jumper kablolarımı servo motorun pinlerine şu şekilde bağlıyorum. Burada da şöyle kontrol ettiğim zaman sarı siyaha denk gelmiş. Yani siyah ucum benim Arduino'da 11 numaralı pine gidecek. Bunu Arduino'da 11 numaralı pine bağladım. Şöyle baktığımda kırmızı beyaza denk gelmiş. Yani beyaz artı, diğer gri de eksi olacak. Bunu da breadboard üzerinde artı ve eksi şeritlerine bu şekilde bağlıyorum. Ve buradaki servo motorumu da şu şekilde birbirlerine dönerken değmeyecek şekilde. Bunun altında da bir çift taraflı bant var. Bunu da bu şekilde şöyle biraz bastırarak boardumun üzerine yerleştiriyorum. Devremin bağlantısı bu şekilde. Bilgisayara geçelim. Kodlarımızı hazırlayalım. Daha sonra kodlarımızı Arduino kartımıza yükleyerek devremizi bir test edelim. MPU 6050 ile iki tane servo motor kontrolüne ait Arduino kodlarını ekrana açtım. Bu kodları Arduino'da hazırladım. Şimdi sizlere açıklamasını yapacağım. Öncelikli olarak ilk satırda bir açıklama satırı yazdım. Bu devrenin ne olduğu ile ilgili. Ve 3 tane kütüphane ekledim buraya. Bir tanesi wire.h, yani bu U2C haberleşmesi için gerekli olan bir kütüphane. İkinci kütüphanemiz MPU 6050 için bir kütüphane. Daha az kod yazabilmek, kodların işlevliğini artırabilmek için bir kütüphanemiz. Bu kütüphaneyi bizim eğitim sitemizden indirebilirsiniz. Açıklamalar kısmına adresini vereceğim. Buradaki kütüphane sağlıklı bir şekilde çalışıyor. Diğer kütüphanemiz ise servo kütüphanesi. Bu servo ve wirehash kütüphaneleri Arduino içerisinde mevcut. Dışarıdan yüklemenize gerek yok. Daha sonra MPU 6050 için sensör ismini verdim. Buraya bir tanımlama yaptım. İki tane servo motorumuz var. X ekseni ve Y ekseninde çalışacak servolar için X servo ve Y servo olarak da bunlara isimler verdim. Voice setup'ın içerisinde seri haberleşmeyi başlattım. Var ile I2C haberleşmesini ve hemen altına da MPU 6050 sensörünü başlatmış olduk. Alt taraflarda X servo motor ve Y servo motor için Arduino'da 10 ve 11 numaralı pinlere bağladığımı burada belirttim. Ve hemen onun altına geldim. Dedim ki eğer sensörde bir bağlantı var ise ne yazsın seri monitörde? Bağlantı başarılı yazsın. Eğer bir bağlantı yoksa bağlantı hatası yazsın ve döngüyü durdursun istedim.
Daha sonra eğer böyle bir bağlantı hatası varsa bağlantıları kontrol etmiş oluruz. İleriye gitmesin. Void loop'un içerisine geldim. int 16alt-t değişkeniyle bir önceki videomuzda anlatmıştık bu değişkenlerin ne işe yaradığı. Buradaki aslında bir sürü komutların ne işe yaradığını MPU 6050 sensörün tanıtımında anlatmıştık. O videomuzda mutlaka izlemenizi tavsiye ederim. Burada tekrar kısaca üstünden geçelim. Buradaki değişkenle X, Y, Z eksenindeki ivme değerlerini çektik ve ham ivme değerlerini okumasını istedik veri olarak. Daha sonra bu ham veri değerlerini seri monitöre yazdırdık. Yani ivme X olarak X ekseninden, Y ekseninden ve Z ekseninden aldığımız değerleri yazdırdık. Aslında biz burada iki eksen kullanacağız. 2 tane servo motorumuz var. Eğer üçüncü bir servo motorda kullanmak isterseniz bakın buradaki ekseni de kullanabilirsiniz. Üçüncü bir servo ile ilgili. İvme değerlerini servo açılarına dönüştürdük. Şöyle bir şey. Şimdi burada bizim aldığımız değerler, gelen değerler 17.000 civarında maksimum bir değer gelmekte. Hatta bunun üzerine de çıkabilmekte. Bizim servo açımızda 0 ile 180 derece arasında dönmekte. Biz burada map komutuyla eksi 17.000 değerini 0'a artı 17.000 değerini 180 değere eşitledik ki servo motorumuz 0 ile 180 derece dönüşlerini buradaki değerle kıyaslayarak alsın. Bunu da haritalama komutuyla yapabilmekteyiz. Burada tabi 17.000 değeri tam böyle tur attırdığımızda alabileceğimiz, servoyu 0 ile 180 derecesi arasında döndüreceğimiz bir değer. Sizler isterseniz devrenizi çalıştırdıktan sonra buradaki 17.000 değerlerini daha aşağı düşürerek, yani daha az harekette servo motorun daha fazla açı yapmasını sağlayabilirsiniz. Örneğin 8.000 gibi bir değer kullanırsanız daha az bir eğimde daha fazla açı değeri yapacaktır servo motorumuz. Biz burada servo motorumuz 180'in üzerinde bir dönüş yapmayacağı için ve bunun için de zorlamamak için burada constraint komutuyla servo motorumuzu sınırladık. Yani servo motorumuz zarar görmesin diye böyle de bir komutumuzu buraya girdik. Daha sonra da servo motorumuzu gelen açı değerlerine göre döndürdük ve 100 milisaniyelik de bir bekleme süresi verdik ki devremiz kararlı çalışsın istedik. Devremizin kodlaması bu şekilde. Arduino kartımızı bilgisayara bağlayalım. Kartımı bilgisayara bağladım. Yukarıdan COM portumu seçip buradan da Arduino kartımı seçiyorum ve kodları Arduino kartıma gönderiyorum. Seri port ekranımı açalım. Bağlantı başarılı diye geldi. Bakın seri porttan ben buradan değerleri almaya başladım. İvme değerlerim var. İvme Y ve ivme Z değerleri. İsterseniz deney tahtamızı, breadboard'umuzu şöyle bir hareket ettirelim. Bu tarafı kaldırdığım zaman sağdaki servo motorum dönmeye başladı. İndiriyorum aşağıya. Tekrar diğer tarafa doğru kaldırayım. Bu sefer de kaldırdığım zaman servo motorum ters yöne doğru dönmeye başladı. Şöyle hareket ettiriyorum. Bu sefer soldaki servo motorum sola dönmeye başladı. Ve bu şekilde bakın dönüyor. Buradaki değerlere göre de ivme değerlerim, şu an kaldırdığım zaman breadboard'umun bir ucunu ivme Y değerim bakın eksi olarak arttı. Diğer tarafını kaldırdığım zaman artı olarak bakın değişmekte. Breadboard'umu öne doğru yatırdığım zaman ivme X değerim eksilere doğru artmakta. Kendime doğru çevirdiğim zaman da artıya doğru artmakta. İsterseniz devremizi daha yakından da bir görelim. Evet, devremizi daha yakından görmek istersek şu şekilde breadboard'umun bu tarafını bakın kaldırıyorum. Siyah olan servo motorum bakın dönmekte sağ tarafa doğru. Bu tarafı indirdim. Diğer tarafını kaldırayım. Servo motorum siyah olan sola doğru bu sefer dönmekte. Öne doğru breadboard'umu hareket ettiğimde mavi olan servo motorum sağa doğru dönmekte. Kendime doğru çektiğim zaman da bakın sola doğru. Buradaki değerler 17.000 gibi bir değerleri aldığımızda servo motorların hareketi çok yavaş olmakta. İsterseniz bu değerleri bir değiştirelim. Buradaki 17.000 değerlerini 8.000 olarak değiştiriyorum. Eksiler duracak. Burayı oynamıyorsunuz. Tekrar Arduino kartıma gönderiyorum bilgileri. Şimdi şöyle elimize alalım. Şöyle hareketlerle bakın servo motorları bu şekilde hareket ettirmiş olduk. Dediğim gibi hayal gücünüze bağlı. Bununla ilgili birçok proje yapabilirsiniz. Buralara el bağlayarak el hareketini aşağı yönlü sağa sola çevirme imkanlarınız var. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarım faydalı olmuştur. Aklınıza takılan sorular olursa
yorum kısmına yazabilirsiniz. Eğer videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna, videomuzun daha çok kişiye ulaşması için paylaş butonuna, kanalımıza yüklenen videolardan haberdar olmak için ise hemen alttaki abone ol butonuna basmayı unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.